Doğup büyüdüğüm, sonra sığamadığım ama tekrar gelip sığındığım Adana'ya, Adana'ma bu kez farklı bir sebeple, başka türlü duygularla iniyorum. Adana'nın lezzetlerinin peşine düşmek üzere. Lezzet demişken sadece yemeğin lezzeti değil, muhabbetin, kahkahanın, samimiyetin, sıcaklığın da lezzetine varacağız. Bu yolculukta bana eşlik edecek dostlarım var. Bazıları sizin de tanıdığınız, dost saydığınız insanlar. Kim mi onlar? Acele yok, her şey sırayla. Yol uzadıkça, onlar karşımıza çıktıkça öğrenirsiniz. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Ne mutlu kardeşim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Geçelim mi abi direkt? Karnımızı doyuralım. Aynen, güzel bir dürüm yiyelim. Mustafa benim çocukluk arkadaşım. Ne zamandır görmemiştim, hemen kuruldum yanına. Tabii daldık eski anılara. Adana hep aynı. Belki de bu yüzden dostluklar da aynı. Ne kadar ara olsa da bizde dostluk kaldığı yerden devam eder. Bazen hiç ummadığın anda karşında biter. Oğlum çekime geç kaldınız. Ben sana söyleyeyim. Burada mı Mendo? Bitti. Yedik gömdük bile. Emre Karayel, sevgili dostum, Adana'nın büyük değerlerinden. Akşam görüşmek üzere sözleştik. İlk durağımız Cikcik Ali. Burası 40 yıllık müessese, 40 yıllık hatırı var. Mekanın sembolü de tabii ki. Çok renkli birisi. Ne kadar zamandır var burası? Abi ben Adana'da Adana'nın yetiştirdiği eski ustalardan. Çok eski, çok. Son jenerasyon. Cikcik Ali tam bir klasik. Tam çocukluğumuzdaki gibi Adana kebap salonu. Bir de öyle lezzeti var ki sırrını soracak olursanız Eti sadece yağlardan alıyorsun, Aynen. yıllardan beri. Yağların bir özelliği var. Onu da ben kısa söyleyeyim. Erkek etinden başka kesmezler yani. Vallahi Koç keserler. Bizde Dişi kansere dava kesilmez. diyecekler, dişi eti almayız. Kimyon burada. İstanbul'da öyle değil. Adana'da istediğin kadar soğan kokabilirsin yani. Zaten soğansız kebabın, ciğerin bir özelliği kalmaz. Aynen öyle. Dürümün yanında şalgamı içtik. Ama biz şalgamı nerede keyfini almaya, zevkini almaya başladık? Bizim Ali Göde. Ali Göre. Ya harçlığı okulda simit gazozu harcayacaksın ya da çıkışta- çıkışta. Ya da çıkışta Ali Göde'ye gidecek şalgam simit yapacaksın. Hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş geldin. Güzel. Tahta fıçıda ve doğal üretimimiz. Şu anda Türkiye'de tek tahta fıçıda üreten firma biz. Tamamen doğal şartlarda, fermentasyonla gerçekleştirilen bir üretim şeklimiz var. Üstündeki Her şey beyazlaşma tabii. Acıyı neyle yapıyorsunuz? Acıda turş suyu, toz biber, sarımsak, nane, değişik baharat karışımlarından yapmış olduğumuz bir acı sos. Dükkanın kurucusu Ali Göde 1930'larda el arabasında başlamış. Duvardaki şu fotoğraf her şeyi anlatıyor. 30-35 yıllarına ait bir fotoğraf. 1935. 30-35'e dedemin 3. kuşağım var. Dedemin ilk başladığı zamanlar. Çok güzel. Daha sonradan yan tarafa, köşedeki dükkana geçiyor. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Biz ilkokuldayken simit alır gelirdik. Evet, simit şalgam yiyoruz. simit. Yiyor mu hala çocuklar gibi? Tabii ki. Buranın klasiği, simitler. Sen simidi saklamışsın biz gelirken. Eyvallah, şaka yapıyorum olsun. Dürümü yedik, şalgamı içtik. Mustafa bankalarda öğle yemeği yiyelim dedi. Ama ben bir istirahati hak ettim. Ben otele bir yerleşeyim, sonra görüşelim. Burası bankalarla. Burası abi, banka Hayret, ben lokantası. burayı bilmiyorum. Tam bir esnaf Ocak'ta lokantası bence. bura. Bankalar lokantasında Adana'nın en eski şefi Ergun Usta karşılıyor bizi. Lokanta 50'li yıllardan beri açık. O da 74'ten beri tezgahın arkasında. Ben 6 uçta geliyorum. 11'de falan bitiyor. Zaten hep kuzu eti. Düzenletörü kullanıyorum. Bunlar 1,5 saatte falan halloluyor ya. Süper. Ama 11'de hepsi biter. Ama benim güvecimi Adana'da benim diğer usta yapamaz. Adana patlıcanı çıkar yani yakında çıkar. Evet. Var. Zamanı Benim değil. diğer adam yapamaz. Evet. Ben yağsız sırf kuzu etiyle yapıyorum onu. Fırında hazırlıyorum. Abi nasıldı? Yıkılıyor. Yıkılıyor değil mi? Abi böyle bir kavurma yok. Teşekkürler ustam. Ustam eline sağlık. Sağ ol. Hadi. Sağ olasın. Görüşürüz. Ana caddeden çıkıp ara sokaklara dalmadan Adana'nın ruhuna giremezsiniz.
Daha neler çıkacak? Şimdi tatlı tatlı yürüyoruz sokaklarda. Burma kadayıfın tadına bakmaya gidiyoruz. Gönül kardeşlere. Bu arada bunlar da burma. Ama başka burma. Taş kadayıf. Taş kadayıf. Halka. Merhaba, kolay Merhaba. gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş bulduk. Abi, bunlar Sıcacık ha. Abi bunun hep sıcak olur. Gönül kardeşliğin özelliği tatlıların hep taze olması. Tıpkı gelip geçen yüzler gibi sıcacık tatlılar. Paylaştıkça lezzeti artan tatlılar bunlar. Zaten dükkanın ortakları da paylaşmayı bilen adamlar. Buranın sahipleri Gönül kardeşler 4 kardeş diye bir. Bu kardeşler 4 ayda bir sırayla işletiyorlar. Geliri bir kişi alıyor 4 ayda bir. Enteresan bir ortaklık çeşidi var yani. Hayırlı işler. Teşekkürler, hayırlı işler. Bak burada Çerçi Yusuf var. Hatırlarsın. Ha, evet. Çocukluğumuzun çerçisi. Ya. Nasılsınız? Anadolu'da çerçi deyince akla tuhafiyeci gelir. Bir tek Adana'da çerçi aktar demektir. İşin tuhafı bütün çerçiler Çerçi Yusuf diye geçer. Her yer Çerçi Yusuf ya normalde. Meşhur olan Çerçi Yusuf. evet. Hepsi aynı Çerçi Yusuf mu yoksa Değil, ismi? Yani Çerçi değil Çok eski bir ilk bu işi yapan kişinin ismini paylaşmışız ama marka olmuştu. Zaten Adana'da Çerçi diye kimse bir şey bilmez. Çerçi Yusuf diye bilinir yani. aktar olarak pek Bir aktarı bilmezler yok. Adana'da Çerçi Yusuf. yaşayanlar. Çerçi Yusuf dediğin zaman Birleşik bir isim gibi. diğer şehirlerdeki aktar burada Çerçi Yusuf. Aynen. Hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Artık Yusuf'u tanıyan bilen yok ama helal olsun adama. Altın harflerle kazımış adını Adana'ya. Akşam oldu, dost meclisi kuruldu. Kimler yok kimler. Menderes abi, dostum Levent. Gökhan, Emre de tuttu sözünü geldi. Tüm gönüller bir oldu. Burası şehrin gözde restoranlarından 5 Ocak kebapçısı. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu. Ama şimdi söz muhabbetin ustasında. Adana'da birinci kural var kardeşim. Elini cebine attığın zaman Adanalı'nın cebinden Süs biberi ve bak şimdi 1 milyon yıldır Adana'da bir bak güldüğümüz mesele hepimizi mahcup edecek. Bak her mevsimde biz bunu Adana'da yerdik. Bugün Adana'nın geldiği nokta Şili'den gelen şerefler. Bütün Adana'da lokantalarda, kebapçılarda her tarafta Şili biberi. Ben bunu İstanbul'dan getirdim, kendi bahçemden kendim yetiştiriyorum. Bulamazlar. Tabii. Bu 4 lira, bu 1 lira. Adanalı gıdadan, lezzetten taviz vermemeli. Eleştiriyorum. Asla Şili biberini yemiyorum. Bunu taşıyorum diyorsun. İsterseniz... Menderes abi yemezse ben de yemiyorum. Ya ben atıyorum ortaya. Herkes atsın, ben de atıyorum. Allah lanet gelsin suratına. Bunu paylaşıyoruz. Alıyorum, çok teşekkür ediyorum. Timur aracı olsun. Bunun tohumlarını bahçeme ekiyorum ve bundan sonra Adana biberi yetiştirme kararı aldım. Bizim için Çin biberi. Çin biberi. Ekip toplandı bir kere. Öyle kolay kolay dağılmaz. Daha planda börekçi Rıza, şırdancı Naci var. Saatleri de bir acayip. Rıza sabah 4'te kapatıyor. Naci 2'den önce açmıyor. İyi de gecenin bu saatinde bu kalabalık da ne? Saat 1. Saat 1'de bu kadar kuyruk var. Gecenin birinde olay bu. Muzlu süt. Tebrik ediyoruz efendim. Yani bu saatte gecenin birinde insanları muzlu süt için burada durdurabiliyorsanız demek ki özel bir formülünüz Bu da var. Kazım Büfe özü. Şöyle köyde bunu bakar kazanında kaynatıyoruz. Köy tarafından geliyor. Artı bunun için en güzel özelliklerinden biri de sevgi katmak yani. Severek yapmak. Hava ayrı, serinletiyor. Gerçekten iyi yalnız. Adana'nın gönlü bol olur. Her ne yapıyorsan arkadaşını da kollarsın. Mesela kebap mı isteyeceksin? 1,5 istersin. Kazım Büfe'nin de gönlü bol.
Muzlu süt mü istedin? 1 bardak yerine 1,5 bardak veriyorlar. Yarım bardak da işletmeden hediye. Adanalı'nın börek merakı anlatmakla bitmez. Şimdi gelin şehrin öbür tarafına gidelim ve Adana'nın en eski börekçisini, Börekçi Rıza'yı ziyaret edelim. Biz böreklerin tadına bakarken sözü ailenin 3. kuşak temsilcisi Emre'ye bırakalım. Biz Yugoslav göçmeniyiz ailece. Evet. Dedem bunu Yugoslavya'dan alıp geliyor. Yani orada öğreniyor bunu. Gelip Adana'da yapıyor. Peynirli böreğimizin içinde 3 farklı özel kaşar var. Birine Trakya'dan getirtiyoruz, eski kaşar. Şöyle bir 6 aylık bir kaşar bu. Bir dinlenme süresi geçiriyor. Yani içindeki lezzeti veren o. Sünmesini sağlayan da Ordu'dan özel bir kaşar getirtiyoruz. Bir mandırada yapıyor bir abimiz bunu. Özel olarak ondan alıyoruz. 3 değişik kaşardan. Aynen. Bir de özel bizim sırrımız olan bir peynir var. Onu da söylemiyorsun. Aynen onu söylüyoruz. Saat, çalışma saatimiz de biraz farklı. Yani biz gece Bir börekçisi handikap olarak oluyor mu geçiyoruz. yani Aynen. müşteri açısından? Tabii, oluyor. Bu saatte geliyorlar. Aynen. Yine de Aynen. insanlar. Gece yarısı bu incin top oynayan sokakta ne işimiz var diye sormayın. Adanalı'nın canı şırdan çekmeye görsün. Yemeden edemez. Uykuları kaçar. Bu sebepten midir nedir? Meşhur şırdancı Naci, seyyar dükkanını yıllardır her gece saat tam 2'de burada açar. Onun hazırlığını izlemek bile zevktir. Naci Usta gelince o ıssız sokak panayır yerine dönüşür. Her tipten, her kesimden insan onun tenceresinin başına üşüşür. I guess I wasn't feeling okay. I felt that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess knocked me sideways. Oh, she made me go. Off the case and underline. Aslında insanlar böyle mutlu. Baktığında herkesinden insanı burada görmek mümkün. Yani son model Mercedes de geliyor. TEDAŞ'ın kamyonu da geliyor. Demek ki Adana'nın lezzet damağı ortak kardeşim. Naci Usta hepimizi bir araya toplamayı başardıysa bunda bir keramet var. Paylaşı güzel yaptın. Abi güzel yaptık. Artık mutlu uyuyabiliriz. İstanbul'da Mehmet Efendi varsa Adana'da da madenci var. Biz de güne kahve ile başlayalım dedik ve soluğu Adana'nın ilk kahvecilerinden Madenci'de aldık. Hem sabah mamurluğunu üstümüzden attık hem de kısmetimizde ne varmış bir falımıza baktık. Acı olur yorgunluk kahvesi. 3 vakti bulacak kısmetinin gelmesi. Sana da fal var. Dur onu da ben okuyayım bari. Aga hazır mısın? Günler geçti aradan, güldürmedi yaradan. Nihayet bir müjde var sana çok uzaktan. Evet, ilk kez böyle güzel bir kahve sunumu görüyorum. Madenciyi Mehmet Madenci 1955'te açmış. Onlar da kahve çekirdeğini Brezilya'dan getiriyor. Ama işin püf noktası ondan sonra geliyor. Zaten asıl sır kavurmada. Yani Türk kahvesinin asıl lezzetini veren kavurmadan başlıyor. Adana'da biraz daha yanık oluyor anladığım kadarıyla kahvenin tadı. Valla aslında şöyle, Adana'da yanık seven, biraz daha yanık seven de çok, orta kavrulmuş seven de çok. Her ikisinin de müptelası fazla. Ben orta kavrulmuşçuyum. Ben de açıkçası orta kavrulmuşçuyum. Vallahi kahve çok güzel, ellerinize sağlık. Böyle çok güzelsiniz, başınıza takmayın yağlık.
Benim şimdi anamı tutuşumlar, anamı tutuşumlar. Benim babamın tutuşumlar, anamı tutuşumlar. Tatlımda yağ, yumurta, kılık, şurup olmaz. Kan dolaşımını hızlandırır, nabızı yoklar. Bezelye satmıyor. Fıstık satıyor, Antep fıstığı. Yağ, yumurta, kılık, şurup içermez. Stresi iyi gelir. Benim babamın için anamı tutuşumlar. Adanalı seyyar yaşar. Sokakta yer, sokakta içer, isterse sokakta yatar. Onun içindir ki Adana sokaklarında satılmayan şey yoktur. Sokak satıcıları sokak lezzetleri kadar Adana'nın rengidir, ruhudur. Aha, aşlavacı geçiyor. Meyan kökünden yapılan buz gibi köpüklü nefis bir içecek. Adana sıcağında insanı serinletmekle kalmaz, sağlığa faydası da anlatmakla bitmez. Nedir aga? Biz kuru fasulye pilav satıyoruz burada. Kaç sene oldu aga burası? Bizim iş yerimiz yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyoruz. Daha önce seyyar tablo üzerinde yapıyorduk. 2000 yılından beri de buraya iş yerine geçtik. Pilav, bezelye, kuru fasulye. Evet, bir de patlıcan güvecimiz var. Adana usulü. Var mı şu anda? Şu an Küçücük de var böyle birkaç hemen acı yemeyenler olduğu için yanında acı biber servis ediyoruz. Oluyor, acı biber de gider. Kuzu eti. Dana. Niye? Güvece daha çok yakışıyor. Kuzu eti biraz dağıtıyor. Evet. Baş tacı bekleriz. Elinize sağlık. Görüşmek Afiyet üzere. olsun, görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Bak, şeye doğru gidelim mi? Tak, kasaplara. Gel güzel bir parça kelle verelim. Akşam büyük buluşma var. Büyük buluşma ama küçük grup. Çok değerli arkadaşlar katılacak bize. Yan yana, can cana, duygulu bir muhabbete dalacağız. Ama ben sizi önce bambaşka bir aleme götüreceğim. Sofradan aşkın, şiirin tutkusunun eksik olmadığı yere ve çok müstesna biriyle tanışmaya. İyidir, sağ olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz İstanbul'daki Adanalılarız biliyorsun. Abi. Vallahi sizi çok duyduk. Bu kebabınızın özelliğini, bu lezzetin sırrını biz de öğrenmeye geldik. Adanalılar da bilsin, Türkiye'de öğrensin yani. Tabii. Usta, bunun hepsi koyun eti mi? Ve kaburga da görüyor değil mi? İştah kebap sadece şiir gibi kebap yapmakla kalmıyor. Resmen kebabın şiirini yazıyor. Adana'nın kebabı öyle nefis ki tadı. Bana ustamdan miras bu yemeğin icadı. Adana kebabına doyum olmaz tadına. Yedir pişman olmasın dostuna ahbabına. Bu satırlar aynı zamanda şair ve bestekar olan Cemil Gerdan'ın kaleminden çıkma. Eğer yemek sanatsa, iştah kebapçısı bir çeşit sanat galerisi bence. Zaten esas turunç gider. Ama turunç bulunmuyor. Ama Bugün turunç ikram ettiniz bize. Biz turunçla yedik kebabı. tamam ama size verildi ama genelde limon veriliyor yani. Böyle özel. Yaşar Kemal Bey de gelmişti. Öyle mi? Evet. Adanalı erkek romantik olur. 7'sinde neyse 77'sinde de odur. Herhalde bunun en güzel kanıtı Cemil Gerdan'ın bu yaşında sevgili eşine yazdığı bu şarkıdır. Ey benim ilk aşkım, gönül sırdaşım, vararım göğsüne koy biraz, dinlensin başım. 70'e
seksene gelse de yaşım bir gonca gül gibi hala güzelsin. Evet, burası Sabri Şener'in ağrısıdır. Bence de Türkiye'de olmayan bir sinema arşiviyle karşı karşıya. Adana'da sinema aşkı hiçbir şeye benzemez. Biz sinemayla büyüdük. Cebimizdeki harçlığın çoğunu filmlere döktük. Hatırlıyorum, ne kadar meteliksiz kalsak da haftada en az 2 kez sinemaya gitmenin yolunu bulurduk. Hem de ailecek. İşte Adana sokaklarında yürürken karşımıza çıkan sinema evi naif dünyasıyla bana o müthiş tutkuyu tekrar hatırlattı. Sen de bayağı orijinal film. 35'lik. Makaralar var. 35'lik onlar. Evet. Bunlar 35'lik işte. Yerimiz dar olduğu için daha çok arşiv var. Film var, afiş var, fotoğraflar var ama Beyaz hepsini şeyler var, sergileyemiyoruz. betaları var. Tabii burada yazlık sinemamız var. Evet, yazılı sinema. Eline aklına sağlık Sabri abi. Sen benim için sinemanın yıldızlarından birisin. Döne dolaşa geldik Mesut Kebab'a. Mesut Kebab'ı tanımayan yoktur. Mesut Kebab'ın da tanımadığı yoktur. 2 sinema filminde yer almış, tam 7 Cumhurbaşkanı ağırlamış. Bu arada beni çocukluğumdan beri tanırlar. Hatta çocuklarımı bile tanırlar. Bak gel böyle. Bu arada tanıştırayım. Kebapçı Mesut'un torunu. Evet. İsmini veren ustanın torunu 3. kuşak Mesut. Evet. Yani yeğenim senden istediğimiz bu bayrağı sonuna kadar taşıyabilmek. Allah nefes verdikçe yapacağız. Evet. Hiç endişemiz yok. Biz onu gecenin sürprizi olarak saklamıştık. Ama o bize sürpriz yaptı. Ne de iyi yaptı. Yolda karşımıza çıktı. Ne de olsa ağzının tadını bilenler hep aynı yerde karşılaşır. Karşınızda Adana'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi ve canım abim Nevil Özgen Türk. Yeni Uğur helvacısı Adana'nın değişmez lezzetlerinden birisi. En büyük özelliği sınırsız ikramı ve ürünlerin göz önünde imal edilmesi. Ta 1946'dan beri hizmet veriyor Adana'ya. Son zamanlarda da tüm dünyaya. Nitekim Madonna ablamız Türk lokumu ile ilgili şarkı yaptığında Yeni Uğur olaya seyirci kalmamış. Madonna adlı özel bir lokum hazırlayıp ona yollamış. Madonna da bu güzel ikramı geri çevirmemiş tabii. Hemen bir teşekkür mektubu kaleme almış, bu güzel jesti cevapsız bırakmamış. Artık akşamki büyük buluşmaya hazırdık. Biz hazırdık ama Nevil henüz hazır değildi. Kaşla göz arasında bisikletli nohutçuyla tanışmış. Sonra köşedeki ocak başına kapağı atmıştı. Değerli usta bize hemen 2 dakikada çok güzel şeyler yaptı. Madem öyle biz de bir tadına bakalım dedik. Bu vesileyle Fatih hocamızı da görmüş olduk. Zaten onsuz boğazımızdan geçmezdi. Keşke şimdi sevdalansam burada birine. Yeşil yeşil bakışları olsa yeşil yeşil özlesem. Sevdiğimin elleri güvercin teleği. Dokununca ısınırım sımsıcak. Ona derim ki şimdi seni alır memlekete giderim. Sana çocukluğumun geçtiği yerleri gösteririm. Bahçelere girer erik çalarız. Bekçiler kovalar bizi. Kovalasın kaçarız. Ama kuşlara taş atmak yok. Sonra seni alır mahalleye inerim. Anam çok sever seni, babam hiç belli etmez. Komşular çepeçevre sarar dört bir yanını. Bir bakarsın ayağında şal var, her yanında kuş resmi var. Eskiden olsaydı seni ata bindirirdim. Babamın derdi ondan, şimdi atımız yok. Bravo. Bravo. Bravo.
Dur abi. Koy abi, koy üstüne koy. Lütfen bir Adana'ya gelmişken. Dur abi. Şu yapması Olmalar annem ve hanımın mesela. Bu da güzel bir Adana tavrıdır bence. Kebapçıya altı kazan. Yemek getirmek değil. Abi dedi ki hanımımla annemin eseri dedi. O kadar güzel temas etti ki. Çünkü hakikaten eser gibi yapıyor abi. Yani aldığın zaman şu bak küçücük ya. Yani normal. Hanımlarımız da Dur, sen niye alkışlamadın demesin bari. Kameraları hatırlar. Tüm bunları bir araya getirmemize sebep olan memleketimize içiyoruz Adana'ya. Adana'dan bu kadar sinemacının çıkması, bu kadar edebiyatçının, bu kadar yazar çıkması tesadüf olamaz. Ya biz çocukken, ben de burada Sucuzade'nin çocuğuydum, Sucuzade Mahallesi. Biz hani bildiğin hani normal alt gelirli bir aileydik. Ama haftada en az 2 kez ailecek yazlık sinemaya giderdik. Evet. Zevk de buydu zaten. Bir tek o da değil, yani ona vakit ayırırdık. Ben bu hayatımdaki hani bu televizyon sinema yolculuğunda şöyle bir şey var. Benim o çocukluğumdaki birikimlerin etkisi yani kesinlikle çok. Yani bir kere hani o dönemden itibaren sinemaya aşkım, sevdam o dönemden ekilmiş bir şeydir. Ve hala bazen bazı örnekler veririm, çok enteresan. İşte yaptığımız işlerde, filmlerde, dizilerde örnekler verdiğim şeyler hala çocukluğumda izlediğim anlardan, sahnelerden, gördüğüm filmlerden, aynen öyle. Zamanında ne güzeldi bu bahçeden kopan. Ben bu şarkıyı bir gün İstanbul'da tek başıma evde dinledim. Ve bana sadece şöyle bir şey hatırlattı. Hani sözlerini dinlediyseniz bu bana bir Adana şarkısı. Çünkü hani gerçekten bizim çocukluğumuzda yazlar uzundu. Bizim çocukluğumuzda aileler çoktu. Bizim çocukluğumuzda ağlamak yoktu. Ve biz hep umutluyduk. Hep geleceğe umutla bakardık. Ve ben bu şarkıyı dinlediğimde sadece bunu düşündüm. Gerçekten hepimiz günün sonunda bu toprakta büyük aileler içerisinde yaşayıp hep birlikte yaşadık. Ve bu böyle bir şekilde geldi. Galiba bu benim şarkım dedim. Bizim şarkımız dedim. Ne zaman dinlesem bana hep Adana'yı, çocukluğumu hatırlattı. Yoktu. Sevinçlerimiz gerçek. Öyle bir gece oldu ki şiirler şarkılara, kebap kokuları çocukluğumuzun burnumuzda tutan anılarına. Hikayeler ırmaklara dönüştü. Kazım Usta'nın dükkanında o akşam hepimiz evimizdeydik. Belki hiç olmadığımız kadar biz, hiç olmadığımız kadar kendimizdik. Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar. Zamanında yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar. Zamanında yazın bu kadar ağlamak yoktu. Burası Büyük Saat'in altı. Eski Kuşpazarı. Kalabalık sizi aldatmasın. Saat sabahın 6'sı. Bu sokak ciğercileri ta geceden hazırlıklara başlar. Masalar kurulur, mangallar ısıtılır. Güneş doğmadan her şey hazırdır. Bu adet çok eski zamanlardan kalma. Gece vardiyasından çıkan işçiler önce burada ciğercilere uğrar, karınlarını doyurur, sonra hamama gidip paklanırlarmış. Hatta ben çocukken de babamla giderdik. Sonra da eve gidip yatarlarmış.
Tabii bizim öyle bir şansımız yok. Daha börek yiyeceğiz. Burası 780. sokağın kesiştiği köşe. Levent Tamtürk dillere destan böreğini yıllardır bu köşede satıyor. Sabah 4.30'da geliyor ve 9'da gidiyor. Bunun şeyi ne özel? Peyniri mi bunun mükemmel yapan? Nedir? El işçiliği tamam mı başka? Sütü kendimiz işliyoruz zaten. Kendi istediğimiz oranlarda yaptırıyoruz. Ayrıca çok severek yaparız. Evet. Evet. Sevgiyle yapacağız. Ama yıkılıyor vallahi. Elinize sağlık. Levent Usta düzeni kurmuş. Kuyrukta bekleyenlere banka şubelerindeki gibi numara dağıtıyor. Kaç numara? 10 numara. Vallahi börek de 10 numara. Burası da meşhur ciğerci Kel Mahmut. İlginç de bir hikayesi var. Şimdi bu Kel Mahmut haftanın 6 günü açık. Pazarları kapalı tabii. Bir gün usta geliyor, buna diyor ki pazarları da ben açayım. Mahmut da önemsemiyor, olur aç diyor. Şimdi mekana en çok pazar günleri iş yapıyor. Söz ağızdan çıkmış bir kere. Bugüne kadar tek bir pazar günü dükkana gelmemiş, öyle diyorlar. Bu seyahat boyunca bize yol gösteren, sahip çıkan bir dostu daha anmadan geçemeyiz. Ender Şire. Bir yemek bloggerı. Namı diğer Adana'nın lezzet elçisi. Instagram'da epey takipçisi var. Biz de onu takip ettik. Kendimizi bu tatlıcıda bulduk. Ama rahatsız etmez yerken. Hiç yakmaz. Şekerle yapıyorlar. Glikoz yok. Tadı tatlı ya. Hani derler ya o ağacın altında. Tam 85 senedir bu ağacın altında satılıyor bu tatlı. Biz Adanalılar Seyhan'ın kenarında bir çay içmeden veda edemeyiz Adana'ya. Adanalı'nın ciğeri sağlam, kafası kebaptır. Yüreği börek gibi kat kattır. Kin tutmaz, kül yutmaz. İçer, sever, kendinden geçer. Sevdim Üçkurova kadar uçsuz bucaksız. Kızdım Seyhan kadar deli ve hesapsız. 3 gün boyunca Adana'da unutulmaz anlar yaşadık. Dostluğun, muhabbetin, sanatın, yemeğin, kısacası hayatın tadına vardık. İçimiz umut dolu, hayata inancımız katlanmış olarak vedalaştık. İşte böyledir Adana. Ne kadar yesen, ne kadar içine çeksen tadı kalır damağında. Hadi ya, onu da mı yapacağız? Hadi yapalım aga ya. Wasn't feeling okay. I felt that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go.